12 Mayıs 1985 Anneler Günü. Kuzey Carolina'nın sakin bir mahallesi olan Fayetteville'de akıl almaz bir vahşet yaşandı. Katie Eastburn ve iki küçük kızı, Cara ve Erin, evlerinin içinde ölü bulundu. Boğazları vahşice kesilmişti. Tek bir kişi hayatta kalmıştı. Ailenin 22 aylık bebeği Jenna. Beşiğinde yalnız ve susuz kalmış halde ağlıyordu. Katie Eastburn ve Gary Eastburn 1970'lerde tanışmış ve 1975'te evlenmişti. Çiftin 3 çocukları vardı. 5 yaşındaki Cara, 3 yaşındaki Erin ve 22 aylık Jenna. Yüzbaşı Gary Eastburn hava kuvvetlerinde görev yapıyordu ve hava trafik kontrol şefi olarak çalışıyordu. Bu görev nedeniyle ailesiyle birlikte Pop hava üssüne taşınmışlardı. Mayıs 1985'te Gary ve ailesi Gary'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri ile irtibat subayı olarak çalışabilmesi için İngiltere'ye taşınmayı planladı. Gary, taşınma hazırlıklarının büyük bir kısmı sırasında Alabama'nın Montgomery kentinde bir filonun subay okulunda eğitimdeydi. Bu nedenle planlama ve taşınma sorumluluklarının çoğu Katie'ye kaldı. Bu süreçte aile, köpekleri Dixie'yi yanlarında götüremeyeceklerini fark etti. Bunun üzerine Katie, yerel bir gazeteye Dixie'yi sahiplenecek birini bulabilmek için ilan verdi. 7 Mayıs'ta 27 yaşındaki ordu çavuşu Timothy Hennis ilanla ilgili aradı. Dixie'yi görebilmek için Eastburn ailesinin evine geldi. Timothy, kendisi ve eşinin Spitz cinsi bir köpeğe sahip olduğunu söyledi. Yeni doğan kızlarıyla birlikte ailelerine Dixie'yi de dahil etmenin doğru zaman olduğunu düşündü ve Dixie'yi sahiplendi. 11 Mayıs'ta Gary, Katie'nin telefonlarına cevap vermemesinden endişelenmeye başladı. Ancak taşınma hazırlıkları ve çocuklarla meşgul olduğunu düşündü. Aynı günlerde komşuları da endişelenmeye başlamıştı. Aileyi bir süredir görmediğini söyleyerek polisi aradı. Polis eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yatağın yanında Katie'nin cesedini, ayrıca Cara ve Erin'in cansız bedenlerini buldular. Katie saldırıya uğramıştı. 15 kez bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. Cara bıçaklanarak öldürülmüştü. Erin ise göğüs ve sırt bölgesinden darbeler almıştı. 22 aylık Jenna bulunduğunda şiddetli derecede susuz kalmıştı. Adli inceleme ölümlerin 9 Mayıs gecesi ile 10 Mayıs sabahı arasında gerçekleştiğini gösterdi. Olay yerinde parmak izleri ve saç telleri bulundu. Luminol testi, katilin kanı temizlemeye çalıştığını ortaya koydu. Evdeki incelemede nakit para, ATM kartı ve PIN numarasının yazılı olduğu bir kağıdın çalındığı belirlendi. Haberi alan Gary Eastburn, soruşturmaya yardımcı olmak için eve döndü. Polis, olayla ilgili tanıkları sorguladı. Tanıklar, cinayet gecesi Eastburn ailesinin evine giren birini gördüklerini söylediler. Şüpheli, örgü bere takan, siyah ceketli, uzun boylu, beyaz bir erkekti. Ceketin arkasında "Members Only" yazıyordu. Katie'nin banka kartı ölümünden sonra kullanılmıştı. Paranın çekildiği bölgede aynı tanıma uyan bir adamın görüldüğünü söyleyen tanıklar vardı. Timothy Hennis, tanık ifadelerine uyması nedeniyle baş şüpheli olarak belirlendi. Timothy, Katie ile yalnızca köpeği sahiplenirken görüştüğünü söyledi. Cinayet gecesi kayınvalidesinin evinde olduğunu iddia etti. Sadece eve dönerken kısa bir süreliğine benzin almak için durduğunu söyledi. Verdiği ifadeye rağmen kendisinden tükürük, saç ve parmak izi örnekleri istendi. Ancak eski sevgilisi cinayet gecesinde Timothy'nin evine geldiğini söyledi. Böylece Timothy'nin ifadesinin doğru olmadığı anlaşıldı. Ayrıca 10 Mayıs'ta Members Only ceketini kuru temizlemeye verdiğine dair kanıt bulundu.
Komşuları Timothy'nin bir çöp bidonunda bir şeyler yaktığını gördüklerini söylediler. Tüm bu bulguların ardından Timothy Hennis tutuklandı. Duruşmada suçunu itiraf etmesi karşılığında kendisine anlaşma teklif edildi. Ancak Timothy anlaşmayı reddetti. Duruşma sonunda 3 ayrı birinci derece cinayet suçundan suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı. Did you kill these three people? No, I did not kill these people. I have a daughter of my own, and I did not hurt any children at all. Did you do this crime? No, I did not. İdamı beklerken Timothy'nin eline imzasız bir mektup ulaştı. Sevgili Bay Hennis, suçu ben işledim. Eastburn ailesini ben öldürdüm. Cezayı sen çektiğin için üzgünüm. Bu mektubu okuduğunda Kuzey Carolina'dan çoktan ayrılmış olacağım. Aynı mektup yerel şeriflik ofisine de gönderilmişti. Bu gelişmeler üzerine Timothy cezasına itiraz etti. 1988'de yeni bir duruşma hakkı kazandı. Bu, Kuzey Carolina'da ölüm cezası almış bir mahkuma verilen ilk yeniden yargılama kararıydı. Savunma avukatı, sorgu sırasında gösterilen olay yeri fotoğraflarının Timothy üzerinde baskı oluşturduğunu savundu. Yeni duruşmada Timothy'yi o gece gördüğünü söyleyen tanıklar yeniden sorgulandı. Sorgu sırasında bir tanığın ifadesi çürütüldü. Çünkü havayı açık olarak tanımlamıştı. Oysa o gece hava kapalıydı. Başka bir tanığınsa duruşmadan hemen önce ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı. Timothy'yi suçlu gösteren tek somut delil Members Only ceketi gibi görünüyordu. Ancak savunma ceket üzerinde hiç kan izi bulunmadığını kanıtladı. Herkes onun ölüm cezasına çarptırılacağından emindi. Ama mahkeme bambaşka bir karar verdi. İdamla yargılanan Timothy, inanılmaz bir kararla tüm suçlamalardan aklandı. 9, 10. Ready or not? They were out to get somebody, just somebody that they could pin it on and get it out of the news. Duruşmadan sonra Gary Eastburn, Jenna ile birlikte İngiltere'ye taşındı. 1991 yılında yeniden evlendi. Hava kuvvetlerinden emekli olduktan sonra yıllarca yurt dışında çalıştı ve Washington eyaletine yerleşti. Ancak dava henüz kapanmamıştı. 2005 yılında Yüzbaşı Larry Trotter bir dedektif seminerine katıldı. Seminerde hala çözülememiş bir vaka olarak Eastburn cinayetleri ele alınıyordu. Olay yerinde bulunan sperm örneğinden DNA alınmıştı. Ancak o yıllarda test edilmemişti. Çünkü 1980'li yıllarda DNA teknolojisi henüz güvenilir sayılmıyordu. Bunun üzerine DNA örneğinin yeniden test edilmesine karar verildi. 2006 yılında sonuç kesinleşti. DNA, Timothy Hennis'e aitti. Dedektiflerin artık bir şüphesi yoktu. Katie Eastburn ve iki küçük kızının katili belliydi. Ancak önlerinde büyük bir engel vardı. Çifte yargılanma yasağı. ABD Anayasası'nın 5. maddesine göre bir kişi beraat ettiği aynı suçtan sivil mahkemede tekrar yargılanamazdı. Timothy artık özgürdü. Ancak dedektifler Katie ve kızlarını öldüren kişinin özgür kalmasını kabul etmedi. Askeri ceza kanununa göre askerler sivil mahkemede yargılanmış olsalar bile askeri mahkemede yeniden yargılanabiliyordu. Bu, çifte yargılanma yasağının tek istisnasıydı. Eylül 2006'da askeri mahkemede yargılanmak üzere Timothy yeniden göreve çağrıldı. Timothy, askeri mahkemenin kendisini yargılama yetkisi olmadığını savundu. Bu nedenle kararı temyize taşıdı. Mahkeme başvuruyu inceledi. Yetki itirazı reddedildi. Ancak süreç burada bitmedi. Tekrar başvurdu. Bir kez daha itiraz etti. Dosya yeniden değerlendirildi. Her başvuru aynı sonuçla kapandı. Hepsi reddedildi. Askeri yargının yetkisi kesinleşmişti.
dava artık durdurulamazdı. 2010 yılında görülen askeri mahkemede DNA kanıtı ve önceki tanık ifadeleri sunuldu. Timothy Hennis oy birliğiyle suçlu bulundu. 2010 ile 2020 arasında birçok kez temyiz başvurusu yaptı. Tüm başvurular reddedildi. Timothy Hennis bugün yeniden ölüm hücresinde bulunuyor. My biggest thing is why didn't he kill me? Why didn't he? I don't know. Obviously, I think I was left here for my dad.